Yeni bir videodan herkese merhaba. Erken Hristiyanlık tarihine baktığımızda İncil kelimesinin bugün düşündüğümüz kadar dar ve sabit bir anlam taşımadığını görüyoruz. İncil ya da Yunanca ifadesiyle Evangelion, başlangıçta belirli 4 kanonik metne işaret eden teknik bir terim değildi. Müjde, iyi haber, ilahi bilginin ilanı anlamına geliyordu. Dolayısıyla bir metnin başlığında İncil ifadesinin geçmesi, onun Matta, Markos, Luka ya da Yuhanna ile aynı türde olduğu anlamına gelmez. İşte Mısırlılar İncil'i tam da bu noktada büyük bir yanlış anlaşılmanın merkezinde yer alıyor. Bu metin erken kilise babalarının sözünü ettiği ve bugün maalesef kayıp olan kanonik dışı bir Mısırlılar İncil'i ile karıştırılıyor. Örneğin İskenderiyeli Clemens, bazı aşırı zahit Hristiyan grupların kullanmış olduğu bir Mısırlılar İncil'inden bahsediyor. Benzer biçimde Romalı Hippolytus ve Salamisli Epifanius da çeşitli heterodoks çevrelerde dolaşan ve dolaşımda olan metinlerden bahsediyorlar. Fakat onların işaret ettiği metin ile Nag Hammadi'de bulunan Mısırlılar İncil'i aynı değiller. Nag Hammadi metninin gerçek adı kelime kelime tercüme ettiğimizde Büyük Görünmez Ruhun Kutsal Kitabı olarak geçiyor. Başlık bile başlı başına teolojik bildiridir. Bu bir İsa'nın yaşam öyküsü değil. Mucize anlatısı, çarmıha gerilme ve sonrasında da diriliş hikayesi de değil. Bu bir kozmolojidir. Dolayısıyla ilk sorumuz şu olabilir: bu gerçekten bir İncil midir? Eğer İncil'i İsa'nın yaşamı ve öğretilerini anlatan, biyografik, aynı zamanda da teolojik metin olarak tanımlıyorsak cevap hayırdır. Eğer İncil'i kurtuluş bilgisini ilan eden bir vahiy metni olarak anlıyorsak ve öyle kabul ediyorsak cevap evet olabilir. Bu metinde iyi haber İsa'nın çarmıha gerilmesi, sonrasında da dirilmesi değil. İyi haber insanın ilahi kökenini hatırlamasıdır. İyi haber bu dünyanın nihai gerçeklik olmadığı bilgisidir. Ve yine iyi haber yaratıcı Tanrı'nın mutlak Tanrı olmadığı iddiasıdır. İşte burada asıl kırılma başlıyor. Çünkü kanonik metinlerde Tanrı ile yaratıcı özdeştir. Tıpkı Yahudilikte ve İslamiyet'te olduğu gibi ve bugün bildiğimiz Hristiyanlıkta olduğu gibi. Fakat burada ise aşkın Tanrı ile yaratıcı arasında mesafe var. Yani gnostik inançta, gnostik Hristiyanlıkta. Bu tür bir ayrım yalnızca gnostik çevrelerde görülmüyor elbette. Platoncu düşüncede, özellikle Orta Platonculukta aşkın Tanrı, aşkın bir ile duyulur, hissedilir dünyanın yaratıcı düzenleyicisi arasında kavramsal olarak ayrımlar bulunuyor. Benzer biçimde İran geleneğinde, özellikle Zerdüş öğretisinde kozmik iyilik ve kötülük ilkeleri arasında gerilim farklı biçimlerde formüle ediliyor. Hint düşüncesinde, özellikle Upanishad geleneğinde görünen dünya ile aşkın mutlak arasında metafizik bir mesafe kurulabilir. Elbette bu geleneklerin her biri kendi bağlamında değerlendirilmeli. Fakat ortak bir tema var. Görünen ile mutlak olan aynı değil. Mısırlar İncil'i tam da bu çizgide duruyor. Metin Tanrı'yı büyük görünmez ruh olarak tanımlıyor. Bu Tanrı doğmamıştır, adlandırılamaz, bozulmaz ve hiçbir şeye benzemez. Bu tanım olumsuzlayıcı teolojiye yakındır. Tanrı'nın ne olduğunu değil, ne olmadığını söyleyerek ilerliyor. Bu yaklaşım daha sonra Hristiyan mistisizminde, özellikle Pseudo Dionysus geleneğinde yeniden karşımıza çıkacak. Fakat burada bu düşünce henüz erken ve radikal bir biçimde yer alıyor. Dolayısıyla yanlış anlaşılma tam olarak şu: bu metin Mısırlar İncil'i adı altında sanki kanonik İncil'lerle rekabet eden bir alternatif İsa anlatısıymış gibi sunuluyor. Oysa metin esasen bir kozmik vahiy metnidir. İsa figürü bile merkezde değil bu metinde. Merkezde aşkın Tanrı ile ilahi soy zinciri var. Buradaki İncil tarihsel bir olayın haberi değil, ontolojik bir bilginin ilanıdır. Ve bu farkı kavramadan bu metni okumak veya gnostik metinleri okumak onu yanlış sınıflandırmak anlamına gelir. Tam da bu noktada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum izninizle.
Bu kanalda yürütmüş olduğum çalışmalar yalnızca bilgi aktarmayı değil, metinlerin arkasındaki düşünce dünyasını birlikte çözümlemeyi amaçlıyor. Eğer bu tür akademik ve derinlikli içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olarak, videoyu beğenerek ve yorumlarınızla katkı sunarak bu çalışmalara destek olabilirsiniz. Ve lütfen videoları da sevdiklerinizle paylaşın. Bu destek burada sürdürülen araştırma ve üretim sürecimin devam etmesi açısından gerçekten çok önemli. Bu yüzden işe başlarken ilk soruyu netleştirmek zorundayız. Bu metin gerçekten bir İncil mi? Yoksa İncil kelimesi burada bambaşka bir anlam mı taşıyor? Bu sorunun cevabı bizi erken Hristiyanlığın sandığımızdan çok daha çoğul ve çok daha felsefi bir dünyasına götürecektir. 1945 yılı Yukarı Mısır, Nil'in batı kıyısında küçük bir köy, Nag Hammadi. Bir grup köylü gübre yapmak için toprak kazarken büyük bir toprak küp buluyorlar. Küp kırılıyor, içinden deri ciltli yazma kitaplar çıkıyor. O an belki farkında değiller de bulan kişiler ama modern dinler tarihi yazımı değişmek üzereydi. Bu keşif yalnızca birkaç apokrif metnin bulunması değil. Bu erken Hristiyanlığın alternatif bir evreninin gün yüzüne çıkmasıydı. Evet, alternatif bir evren anlayışı. Bulunan metinler arasında bugün Mısırlılar İncili dediğimiz eser de var. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Bu metin tek bir nüsha halinde değil, iki farklı yazma kitapta yer alıyor. Birincisi Kodeks 3 yani 3. kodekste ikinci yazma. İkincisi ise 4. kodeks ve ikinci yazma. Yani metin hem 3. kodeks ikinci yazma hem de 4. kodeks ikinci yazma metni olarak korunmuş. Bu durum bize iki şey gösteriyor. Birincisi metin tek bir çevrede değil birden fazla toplulukta dolaşımdadır. İkincisi ise derleme ve düzenleme sürecinden geçmiş, metinsel farklılıklar barındıran canlı bir gelenektir. Bu keşif öncesinde Gnostisizm hakkında bildiklerimizin çok büyük bir kısmı, neredeyse tamamı karşıtlarının yazdıklarına dayanıyordu. Örneğin Irenaeus yani Lyonlu Irenaeus, Sapıklıklara Karşı adlı eserinde Gnostik sistemleri eleştirirken onların kozmolojilerini de özetliyor. Yine benzer şekilde Romalı Hippolytus ve Salamisli Epifanius da Gnostik akımları polemik diliyle anlatıyorlar. Ancak Nag Hammadi ile birlikte yani 1945'ten sonra gelen süreçte onlar hakkında yazılanları artık kendilerinden okuyoruz. Onların kendi metinlerini okuma imkanı doğdu bizim için. Bu metinler arasında Mısırlılar İncili özellikle setçi Gnostik gelenek açısından merkezi bir yere sahip. Setçi Gnostik konumlandırma ise şu: Setçi Gnostisizm adını Adem ile Havva'nın oğlu olan Set'ten alıyor. Ama burada bir parantez açmam gerekiyor. Bu Set ismi Yahudi ve Hristiyan gelenekteki isimlerden bahsediyoruz. Ancak burada Set yalnızca tarihsel bir figür değil. O ilahi soyun temsilcisi. Set düşmüş dünyada ilahi kıvılcımı taşıyan seçilmiş soyun bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor burada. Bu düşünce yapısı kozmik bir soy zinciri üzerine kuruludur. Aşkın tanrı, ilahi taşmalar, ilksel insan, Set ve onun soyu. Bu yapı yalnızca mitolojik bir anlatı değil, bir kimlik inşası. Biz bu dünyanın değiliz düşüncesinin teolojik formudur aslında bu. Bu noktada dinler arası benzerliklere dikkat etmek gerekiyor. İran geleneğinde özellikle Zerdüşt öğretisinde seçilmiş doğrular topluluğu ile kozmik düzen arasındaki ilişki güçlü bir kimlik bilinci üretiyor. Yahudi apokaliptik literatürde örneğin 1. Enok geleneğinde seçilmiş soy ve göksel bilgelik teması öne çıkıyor. Hint Upanishad geleneğinde ise insanın özünün yani Atman'ın kozmik gerçeklikle yani Brahman'la aynı kaynaktan geldiği düşüncesi görülüyor. Elbette bu gelenekler birbirinin kopyası değiller. Ancak hepsi de ortak bir motif taşıyor. İnsan yalnızca biyolojik bir varlık değil, kozmik bir kökene sahip. Setçi Gnostisizm bu temayı radikal bir biçimde formüle ediyor. Dünya bir yabancılaşma alanıdır.
İlahi kıvılcım bu dünyaya düşmüştür. Kurtuluş hatırlamadır. Mısırlılar İncil'i tam olarak bu metafizik çerçeve içinde konumlanır. Metnin tarihsel çevresine baktığımızda akademik çevrelerde metnin 3. yüzyıla tarihlendiğini görüyoruz ve genel olarak kabul görüyor bu düşünce. Örneğin Bentley Layton ve Pearson metni klasik setçi literatür içinde değerlendiriyorlar. John Turner ise setçi kozmolojinin gelişim evrelerini incelerken bu metni temel kaynaklardan biri olarak kullanıyor. Bu bağlamda metin yalnızca teolojik bir spekülasyon değil, belirli bir entelektüel çevrenin ürünü olarak değerlendiriliyor. Muhtemelen Mısır'daki Hristiyan Platoncu çevrelerle ilişkilidir. İskenderiye geleneğinin felsefi diliyle Yahudi apokaliptik mitolojinin birleştiği bir düşünce ortamı söz konusudur burada. Burada dikkat çekici olan şey şu: bu metin ne yalnızca Hristiyan, ne yalnızca Yahudi, ne de yalnızca Helenistiktir. Bu metin geç antik çağın kültürel kesişim noktasında doğmuştur. Nag Hammadi keşfi sayesinde artık şunu biliyoruz: erken Hristiyanlık tek sesli değildi. Farklı teolojik projeler, farklı kozmolojiler, farklı kurtuluş anlayışları yan yana oluyordu ve yan yana varlığını sürdürüyordu. Mısırlılar İncil'i bu çoğulluğun en sofistike örneklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve belki de en çarpıcı gerçek tam olarak şu: eğer o toprak küp kırılmasaydı bu alternatif kozmolojiyi bugün yalnızca karşıtlarının kaleminden okuyacaktık. Ne kadar acı. Nag Hammadi ile birlikte artık doğrudan metnin kendisini okuyabiliyor ve konuşabiliyoruz. Aynı zamanda analizlerini yapabiliyoruz. Bugün yaygın olarak Mısırlılar İncil'i diye andığımız metnin kendi başlığı aslında çok daha çarpıcı. Az önce söylemiş olduğumuz gibi büyük, görünmez ruhun kutsal kitabı demiştik. Bu başlık metnin teolojik yönelimini daha ilk anda açık ediyor. Burada merkezde İsa'nın yaşamı değil, büyük görünmez ruh var. Yani o büyük aşkın Tanrı inancı. Tanrı anlatının bir karakteri değil, aşkın doğmamış, betimlenemez bir ilke olarak sunuluyor. Büyük görünmez ruh ne demek peki? Bu ifade radikal bir olumsuzlayıcı teolojiyi işaret ediyor. Videomuzun başında söylemiş olduğumuz gibi. Tanrı görünmezdir. Tanrı doğmamıştır. Tanrı isimle sınırlandırılamaz. Tanrı hiçbir şeye benzemez. Bu yaklaşım yalnızca gnostik literatüre özgü değil. Örneğin İskenderiyeli Filon, Tanrı'nın özünün bilinmezliğini vurguluyor. Daha sonra Areopagitli Pseudo Dionysus Tanrı hakkında konuşurken karanlık ışık, aşkın varlık gibi paradoksal ifadeler kullanıyor. İslam düşüncesinde ise özellikle tasavvufi gelenekte Tanrı'nın zatının idrak edilemezliği vurgulanıyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur ilkesi tam olarak merkezdedir. Yine Hint Upanishad geleneğine döndüğümüzde Brahman için kullanılan neti bu değil şu değil formülü Tanrı'yı olumsuzlamalar yoluyla tanımlama eğiliminin çok başka bir örneğidir. Dolayısıyla büyük görünmez ruh ifadesi yalnızca bir mitolojik figür değil, geç antik çağın metafizik tartışmaları içinde şekillenmiş bir tanrı anlayışıdır. Peki neden İncil? Burada asıl kritik soru şudur: metin başlık olarak baktığımızda metnin başlığı kutsal kitap iken neden biz onu İncil diye biliyoruz veya öyle adlandırıyoruz akademik ortamlarda? Antik dünyada İncil kelimesi yani Euangelion belirli bir edebi türü değil bir işlevi ifade ediyordu. Roma İmparatorluğunda imparatorun doğumu ya da zaferi için de bu kelime kullanılabiliyordu. Hristiyanlıkta ise bu kelime kurtuluş haberinin ilanı anlamını kazandı. Ancak bu ilan her zaman tarihsel bir biyografi biçiminde olmak zorunda değil. Örneğin Thomas İncil'ine baktığımızda anlatıdan çok söz koleksiyonu olduğunu görüyoruz. Hakikat İncil'i ise bir vaaz metni gibidir.
Dramatik bir kurtuluş şiiri olarak okunabilir mesela. Bu örnekler bize gösteriyor ki İncil terimi erken Hristiyanlıkta esnek bir kategori. Büyük görünmez ruhun kutsal kitabı için İncil ifadesinin kullanılmasının nedeni metnin kurtuluş bilgisini ilan eden bir vahiy metni olmasından dolayıdır. Buradaki iyi haber tarihsel bir olay değil, ontolojik bir farkındalıktır. İyi haber şudur: İnsan bu dünyanın ürünü değildir. İnsan ilahi bir kaynaktan gelmiştir. İnsan hatırlayarak kurtulabilir. Bu yapı yalnızca Gnostik literatüre özgü değildir. İran apokaliptik geleneğinde kurtuluş bilgisi seçilmiş bir topluluğa açıklanan gizli bir hakikattir. Yani bir inisiye yoluyla açıklanan bir hakikattir. Yahudi mistik metinlerinde ise göksel sırların açığa vurulması bir kurtuluş aracı olarak bilinir. İslam geleneğinde vahiy, insanın hakikati yeniden tanımasıdır. Budist düşüncede ise aydınlanma zaten mevcut olan ama unutulmuş bir hakikatin farkına varılmasıdır. Dolayısıyla İncil burada bir biyografi değil, bir uyanış çağrısı olarak bize veriliyor veya sunuluyor tarihte. Başlığın teolojik mesajı önemlidir. Metnin kendi başlığı ile yaygın başlığı arasındaki fark bize şunu gösteriyor: Mısırlar İncil'i ifadesi onu erken Hristiyan apokrif literatür kategorisine yerleştiriyor. Büyük görünmez ruhun kutsal kitabı ifadesi ise onu metafizik bir kozmoloji olarak konumlandırıyor. Birincisi türsel bir etiket, İkincisi ise teolojik bir beyandır. Bu farkı gözden kaçırırsak metni yanlış okuruz, ıskalarız. Çünkü burada merkezde İsa değil, aşkın Tanrı, tanımlanamayan, adlandırılamayan, bilinemeyen Tanrı ve ondan taşan ilahi bir düzen var. Bu nedenle metnin gerçek adı onun kimliğini açıklıyor. Bu bir hikaye değil, bu bir kozmik şema. Bu ontolojik bir bildiridir. Ve İncil kelimesi burada biyografik anlatıyı değil, kurtuluş bilgisinin ilanını temsil ediyor. Bir metni anlamanın ilk adımı onun ne tür bir metin olduğunu belirlemektir. Bu yüzden janralara ayırıyoruz edebi kitapları veya diğer kitapları da. Fakat büyük görünmez ruhun kutsal kitabı söz konusu olduğunda işler biraz fazla karmaşıklaşıyor. Çünkü bu metin klasik kategorilere rahatça yerleşmiyor maalesef. Bu bir anlatımı, bir ibadet metni mi, bir kozmolojik bildiri mi, yoksa ritüel amaçlı bir metin mi? Orası gerçekten karışık. Cevap muhtemelen hepsi ve hiçbiri. Kanonik İncil'ler gibi olay örgüsüne dayalı bir biyografi değiller. Burada dramatik bir kronoloji yok. Doğum, mucize, çarmıh, diriliş, öyle bir zincir yok. Ancak tamamen anlatısız da değil. İlahi taşmaların sıralanışı, kozmik düzenin kurulması, Set soyunun ortaya çıkışı belirli bir mitik çerçeve içinde aktarılıyor. Bu yönüyle metin Hesiodos'un Tanrıların Doğuşu adlı eserindeki tanrısal soy zincirlerini açıklayan kozmogoni metnine oldukça benziyor. Yine benzer biçimde İran geleneğinde kozmik düzenin yaratılışı ve ışık karanlık karşıtlığı anlatı formunda sunuluyor burada. Yani dualite. Yahudi apokaliptik literatüründe örneğin 1. Enok'ta göksel düzen ve varlık hiyerarşisi mitik bir çerçeve ile açıklanıyor bize. Fakat burada anlatı tarihsel bir olay örgüsüne değil, ontolojik bir şemaya hizmet ediyor. Metnin dili dikkatle incelendiğinde tekrarlıyor. Kutsal isim dizileri ve ritmik yapı göze çarpıyor. İlahi varlıkların ard arda sıralanışı ve yüceltici ifadeler bir tür kutsal okuma ya da cemaat içi icra ihtimalini düşündürüyor. Yani bir tür ibadet diyebiliriz. Bu noktada bazı araştırmacılar, örneğin Bentley Layton, metnin yalnızca doktrinler değil, topluluk içinde icra edilen bir işleve sahip olabileceğini belirtiyor. Yani cemaat içinde bir dua silsilesi olabilir diyor. İlahi isimlerin zikredilmesi Gnostik çevrelerde bilginin yalnızca teorik değil, aynı zamanda deneyimsel olduğunu da düşündürüyor akademisyenlere ve araştırmacılara.
Bu durum Yahudi mistisizmindeki ilahi isimlerin zikri ya da zikir geleneğiyle karşılaştırılabilir. Merkaba literatüründe Tanrı'nın isimleri kozmik geçişlerin anahtarıdır. İslam tasavvufunda Esma-ül Hüsna'nın zikri ruhsal dönüşüm aracı olarak görülüyor. Hint geleneğinde mantra tekrarının bilinç dönüştürücü etkisi kabul ediliyor. Dolayısıyla metnin yapısı salt entelektüel bir metnin fazlasına işaret ediyor aslında. Belki de en güçlü kategori budur. Metin, evrenin nasıl oluştuğunu, aşkın Tanrı ile alt varlıkların arasındaki ilişkiyi ve insanın bu yapı içindeki yerini sistematik biçimde ortaya koyar. Bu yönüyle bir teolojik bildiri, hatta bir metafizik beyan olarak okunabilir. John D. Turner setçi metinleri değerlendirirken onların yalnızca mitik değil, aynı zamanda felsefi bir iddia taşıdığını da vurguluyor kitaplarında ve eserlerinde. Bu metinlerde Platoncu hiyerarşik varlık anlayışının izleri de çok açık bir şekilde görülüyor. Platon'un Parmenides ve Timaeus diyaloglarında görülen aşkın ilke ile kozmik düzen arasındaki ayrım burada radikalleştirilmiştir. Aynı biçimde Orta Platoncu düşüncelerde görülen bir aşkın ile yaratıcı ilke arasındaki mesafe bu metinde teolojik bir mitolojiyle ifade ediliyor. Bu nedenle metin erken Hristiyanlık içindeki alternatif bir metafizik projenin beyanı olarak okunabilir. Peki ritüel bir metin mi bu? Metinde belirli ilahi isimlerin ve güç dizilerinin sıralanması aslına bakarsanız yalnızca bilgi aktarımı değil, koruyucu veya dönüştürücü bir işlev de taşıyor olabilir. Olabilir diyorum çünkü kesinlik yok. Araştırmalarımız hala devam ediyor. Antik dünyada metin ile ritüel arasındaki sınır bugünkü kadar keskin değildi. Örneğin Yunanca büyü papirüsleri içindeki birçok metin hem teolojik açıklama hem de uygulama talimatı içeriyor. Metafizik şema ile pratik kullanım iç içe. Benzer biçimde yine Hindu tantrik metinlerinde kozmoloji ile ritüel birbirinden ayrılmaz. Kozmik düzeni bilmek ritüel uygulamanın ön koşuludur. Setçi çevrelerde de ilahi soy zincirlerini bilmek kurtuluşun bir parçası olarak kabul ediliyor. Bilgi yalnızca teorik değil, varoluşsal bir anahtar. Türün belirsizliği de önemli. Belki de asıl mesele şu: modern kategoriler antik metinleri sınıflandırmak için yeterli değiller. Çünkü hep o kategorileştirme veya kategorilere yerleştirme sırasında büyük zorluklar çekiyoruz. Bu metin ne yalnızca bir anlatıdır, ne yalnızca bir ibadet metnidir, ne yalnızca bir teolojik sistem, ne de yalnızca bir ritüel rehberidir. Az önce söylemiş olduğum gibi hem bunların hepsi hem de bunların hiçbiri. Bu metin geç antik çağın düşünce dünyasında türlerin kesişim noktasında duruyor. Mit ile metafizik, kozmoloji ile kimlik, vahiy ile performans, bilgi ile kurtuluş burada birbirine açıkçası karışıyor, iç içe geçmiş durumdalar. Dolayısıyla tür problemi metnin zayıflığı değil, gücüdür. Onu yalnızca bir İncil olarak okumak eksiktir. Onu yalnızca bir mit olarak görmek de onu çok indirgemeci bir yaklaşımla ele aldığımızı gösterir. Bu metin bir dünya tasavvurunun edebi ifadesidir. Bu metnin kalbinde bir figür değil, bir ilke vardır. Bir peygamber yok, bir öğretmen de yok, bir tanrı tasavvuru var. Ve bu tasavvur oldukça radikaldir. Metin Tanrı'yı doğmamış olarak tanımlıyor. Yunanca karşılığına baktığımızda da Yunanca karşılığına agennetos olan bir ifade bu. Yalnızca yaratılmamış demek değildir. Aynı zamanda hiçbir kökene sahip olmamak, hiçbir ilkeye bağlı olmamak anlamına geliyor. Bu Tanrı başlangıçsızdır, nedensizdir, kendisinden başka hiçbir ilkeye dayanmaz. Bu anlayış Orta Platoncu düzeyinde ve Orta Platoncu düşüncede bir kavramıyla paralellik taşır. Yani tek aşkın Tanrı kavramıyla paralellik taşıyor.
Örneğin Plotinos'un sisteminde bir varlığın ötesindedir. Ondan her şey taşar ama kendisi hiçbir şeyden türemez. Benzer biçimde yine İskenderiyeli Filon, Tanrı'yı yaratılmış kategorilerin dışında konumlandırıyor. Tanrı'nın özü bilinmezdir diyor. Yalnızca etkileri kavranabilir. Bu metindeki büyük görünmez ruh tam olarak bu konumdadır. Varlığın kaynağıdır ama varlık kategorisinin içinde değildir. İran düşüncesinde özellikle de Zerdüşt geleneğinde Ahura Mazda başlangıçsızdır ve üstün ilke olarak konumlandırılıyor. Ancak orada kozmik karşıtlık yapısı çok daha fazla belirgin. Setçi metinde ise asıl vurgu Tanrı'nın mutlak aşkınlığı üzerinedir. Yani ondan daha aşkın başka bir şey yok. Tanrı hakkında konuşurken metin sürekli bir olumsuzlama dili kullanılır. Tanrı görülmezdir. Tanrı adlandırılamazdır. Tanrı tanımlanamazdır. Tanrı sınıflandırılamazdır. Bu yaklaşım daha sonra Hristiyan mistisizminde güçlü bir biçimde ortaya çıkıyor. Örneğin Areopagitli Pseudo Dionysus Tanrı'nın ne varlık ne yokluk olduğunu söylüyor. Tanrı hakkında doğru konuşmanın yolu olumsuzlamadan geçer. İslam düşüncesinde kelamcılar ve özellikle tasavvuf geleneği Tanrı'nın zatının bilinemezliğini vurguluyorlar. Onun benzeri hiçbir şey ama hiçbir şey yoktur ilkesi Tanrı'yı kategorilerin dışına yerleştiriyor. Hint Upanishad geleneğinde neti formülü yani bu değil şu değil formülü Tanrı'nın ya da mutlak gerçekliğin tanım dışı olduğunu ifade ediyor. Bu metindeki negatif teoloji yalnızca mistik bir retorik değildir. Bu ontolojik bir savunmadır. Eğer Tanrı gerçekten mutlaksa onu betimleyen her sıfat sınırlayıcı olur. Halbuki Tanrı sınırlandırılamaz. Sınırsızdır, aşkındır. İnsan onu algılayamaz. Bu nedenle Tanrı'ya en uygun yaklaşım onu tanımlamaktan çok sınırlandırmamaktır. Bu çok güzel bir yaklaşım. Bu metindeki Tanrı kozmik düzenin içinde değildir. O kozmik düzenin kaynağıdır. Ama onun parçası değildir. Taşma zinciri ne kadar genişlerse genişlesin Tanrı doğrudan karışmaz. Ondan taşan varlık katmanları dünyayı oluşturur. Bu noktada Yahudi geleneğindeki bazı apokaliptik metinlerle paralellik kurulabilir. Tanrı göklerin ötesinde erişilmez bir tahta tasavvur edilir. O tahta oturduğu tasavvur edilir. Ancak burada aşkınlık daha metafizik bir düzeyde olduğu görülüyor. Tanrı yalnızca mekansal olarak değil, ontolojik olarak ayrıdır. Platon'un Timaeus'unda Demiurgos düzen kurar ama ideaların kaynağı başka bir ilkedir. Setçi metinde bu ayrım daha radikaldir. Aşkın Tanrı ile yaratıcı düzen arasında belirgin bir mesafe var. Bu aşkınlık vurgusuna baktığımızda erken Hristiyanlık içindeki farklı Tanrı anlayışlarını da bize düşündürüyor. Kanonik metinlerde Tanrı tarih içinde etkin ve müdahil bir figür olarak görüyoruz. Burada ise Tanrı tarihsel olaylardan çok ontolojik düzlemde konumlandırılır ve konumlanır. Bu Tanrı anlayışı üç önemli sonuç doğuruyor. Birincisi dünya nihai gerçeklik yeri değil. İkincisi insan aşkın bir kaynaktan gelmiştir. Üçüncüsü ise kurtuluş Tanrı'nın özünü değil insanın kökenini hatırlamasıdır. Burası önemli. İnsan kökenini hatırlamak zorundadır. Bu nedenle metindeki Tanrı tasavvuru yalnızca metafizik bir teori değil. Aynı zamanda varoluşsal bir çağrı. Tanrı doğmamıştır. Tanrı tanımlanamaz. Tanrı bu dünyanın sınırlarıyla ölçülebilecek bir varlık değildir. Dolayısıyla sınırlandırılamaz. Ve belki de en çarpıcı nokta tam olarak şu. Bu Tanrı tapınılacak bir figürden çok ulaşılacak bir hakikattir. Bu metni anlamanın yolu Tanrı'dan değil, Tanrı'dan taşan düzenden geçiyor. Çünkü burada yaratım yoktan var etme değildir. Bir taşma, bir yayılma sürecidir. Tanrı mutlak aşkın kalır ama ondan ilahi bir düzen taşar.
ve o taşma bir soy zinciri oluşturuyor. Şimdi metne baktığımızda metin kozmik düzeni hiyerarşik bir soy ağacı gibi tasvir ediyor. Aşkın Tanrı'dan ilahi güçler, ilahi varlıklar, ışık alanları ve nihayet insanın ilahi özü ortaya çıkıyor. Bu yapı mitik bir dil kullanır ama felsefi bir düzen önerir. Bu tür soy zinciri düşüncesi yalnızca gnostik çevrelerde görülmez. Sadece gnostik çevrelere de özgü değildir. Mesela Hesiodos'un Tanrıların Doğuşu adlı eserinde tanrılar bir soy ağacı içinde düzenleniyor ve orada gösteriliyor. İran geleneğine baktığımızda kozmik düzen ışık ve karanlık ilkeleri etrafında sistemleştiriliyor. Hindu düşüncesinde Brahman'dan taşan o çokluk farklı varlık düzlemleri halinde tasavvur ediliyor. Fakat burada fark şu: bu soy zinciri yalnızca kozmik düzeni açıklamıyor. İnsanın kimliğini de belirliyor. İnsan zincirin alt halkası değildir. İnsan zincirin içindeki ilahi kıvılcımdır. Bu noktada Setçi kimlik belirleyici hale gelir. Adem ile Havva'nın oğlu Set bu metinde tarihsel bir figürden çok ilahi soyun sembolüdür. Set'in soyu düşmüş dünyada ilahi ışığı taşıyan seçilmişlerdir. Bu yapı kimlik ve kozmoloji arasında güçlü bir bağ kuruyor. Benzer bir düşünce de yine Yahudi apokaliptik geleneğinde görülüyor. Seçilmiş topluluk tarihsel bir kavim olmanın ötesinde kozmik bir rol üstleniyor. İran geleneğinde doğrular ışığın tarafında konumlanıyor. Hristiyanlıkta Tanrı'nın çocukları ifadesi metaforik bir kimlik sunuyor. Setçi yapıda ise soy zinciri metafor değildir, ontolojik bir gerçektir. İlahi düzenin içindeki yer kozmik soy üzerinden açıklanıyor. Yine Turner, yani John D. Turner setçi metinleri incelerken bu yapının bilinçli bir teolojik inşa olduğunu belirtiyor. Bu rastgele bir mitoloji değil. Erken Hristiyanlık içinde alternatif bir kozmik insan anlayışı aslında. Bu kozmolojinin en güçlü imgelerinden biri ışık. Işık yalnızca sembolik değildir. Işık varoluşun metafiziğidir. İlahi olan ışıkla tanımlanıyor. Düşüş ışıktan uzaklaşmadır. Kurtuluş ışığa geri dönüş ya da ışığın hatırlanmasıdır. Ona giren çabadır. Bu tema dinler arası güçlü paralellikler taşıyor. Zerdüşt geleneğine baktığımızda ışık ve ateş kutsal. Işık kozmik düzenin saf ifadesidir. Yuhanna İncil'inde ışık karanlıkta parlar ifadesi aslında çok önemlidir. Çünkü bu ifade metafizik bir karşıtlığı dile getiriyor. İslam tasavvufunda nur kavramı ilahi hakikatin sembolüdür. İlahi ışıktır yani nur. Hint düşüncesine baktığımızda aydınlanma, ki buna bodhi diyoruz. Aydınlanma, yani bodhi, karanlığın dağılmasıdır. Ancak burada ışık sadece ahlaki iyiliğin sembolü değildir. Işık ontolojik kaynaktır. İlahi varlık katmanları ışık dereceleriyle ifade ediliyor. Bu metafizik Platoncu hiyerarşide de aslında kendini gösteriyor ve metafizik Platoncu hiyerarşiyle de örtüşüyor. Birebir olmasa da örtüşüyor. Plotinus da birden taşan, yani büyük yaratıcıdan, o aşkın yaratıcıdan taşan akıl ve ruh ışık metaforuyla açıklanıyor. Varlık dereceleri bir aydınlanma hiyerarşisi olarak tasavvur ediliyor. Bugün varlığını sürdüren bazı ezoterik gruplar veya ezoterik çalışmalar yapan gruplar özellikle ışık metaforunu çok kullanıyorlar. Mesela hür ve kabul edilmiş masonlar ışık metaforunu kullanırlar. Setçi metinde ise bu ışık metafiziği kimlik ve kurtuluşla birleşir. İnsan karanlıkta değildir, çünkü kötüdür. İnsan karanlıktadır, çünkü unutmuştur. İnsan ışığın parçasıdır, fakat kökenini hatırlamaz. Bu sistem yaratım fikrini yeniden tanımlıyor. Tanrı doğrudan müdahale ile evren kurmuyor veya kurmaz. Bu metinlere baktığımızda bunu görüyoruz. Varlık katmanları Tanrı'dan taşar. Bu anlayış klasik Yahudi Hristiyan yoktan yaratma anlayışından biraz farklı.
taşma fikri. Orta Platonculuk ve yeni Platonculukta çok güçlü. Tanrı'dan çokluk taşar ama Tanrı eksilmez. Işık kaynağından yayılan ışık gibi. Işık yayılır ama ışık eksilmez. İşte Tanrı kavramı da burada aynı şey. Bu benzetme burada da geçerli aslında. Işık kaynağından ayrıldıkça zayıflar ama kaynağın kendisi değişmez. Bu nedenle kozmoloji yalnızca evrenin yapısını değil, insanın yönünü de belirler. Eğer köken ışık ise dönüş de ışığa doğrudur. Bu metindeki kozmoloji mitolojik bir süsleme değil. Bu bir varlık teorisi, bir kimlik beyanıdır ve aynı zamanda bir kurtuluş haritasıdır. Bu metnin en sarsıcı yönlerinden biri Tanrı anlayışındaki iç gerilimdir. Burada aşkın Tanrı ile evreni düzenleyen yaratıcı güç aynı değil. Bunu zaten daha önceki videolarımızda da defalarca dile getirmiştim. Bu ayrım erken Hristiyan düşüncesi içinde radikal bir kırılma yaratıyor. Demiurgik ayrıma baktığımızda ilginç şeyler görebiliyoruz. Metinde aşkın doğmamış ve erişilemez bir tanrı var. Ancak görünür kozmosun düzenleyicisi bu mutlak tanrı değil. Bu ikinci figür çoğu zaman akademisyenin ya da akademisyenlerin demiurgik olarak adlandırdığı bir kozmik işlev görüyor. Demiurgos terimi köken olarak Platon'un Timaeus'undan geliyor. Orada Demiurgos idealar dünyasına bakarak maddi evreni şekillendiren bir kozmik zanaatkardır. Ama unutmayın, taklit eden bir zanaatkardır. Yukarı bakıyor, yukarıda ne görüyorsa aşağıya uygulamaya çalışıyor. Fakat Platon'da bu figür iyi niyetlidir ve aşkın iyiliğe bağlıdır. Setçi metinlerde ise tablo biraz farklı. Yaratıcı güç ya sınırlıdır ya da hakikatin tam olarak farkında değildir. O mutlak tanrı değildir. Bu ayrım bazı gnostik metinlerde daha da keskinleşiyor bazen. Örneğin Irenaeus'un aktardığı bazı yazılarda mesela Valentinusçu ve setçi kozmolojilerde yaratıcı güç ile en yüce tanrı arasında ontolojik mesafe oldukça yüksek. Yani oldukça büyük. Sinoplu Markion ise daha da ileri gidiyor. Eski ahit tanrısı ile İsa'nın babası arasında keskin bir ayrımı savunuyor. Ancak Büyük Görünmez Ruhun Kutsal kitabında mesele yalnızca polemik değil. Bu ayrım metafizik bir sistemin parçası aslında. Yaratıcı Tanrı nihai ilke değildir. Evren aşkın Tanrı'nın doğrudan ifadesi de değildir. Bu yaklaşım geç antik çağın düşünce dünyasında çok fazla yankı bulmuştur. İran geleneğinde veya İran dualist geleneğinde iyi ve kötü ilkeler ayrışır. Işık karanlık, iyi kötü, siyah beyaz gibi. Platoncu düşüncede duyulur dünya veya hissedilir dünya ile idealar dünyası arasında ontolojik bir mesafe var. Bazı Yahudi mistik yorumlarda Tanrı'nın özü ile tezahürü arasında ayrım yapılıyor. Fakat burada ayrım daha sistematik ve daha kozmolojiktir. Bu ayrım erken kilise için kabul edilebilir bir durum değildi. Kanonik Hristiyanlıkta Tanrı hem yaratıcı hem kurtarıcıdır. Yaratım iyi kabul edilir. Dünya düşmüş olabilir ama özü itibariyle Tanrı'dan kopuk değildir. İskenderiyeli Athanasius ve Hippolu Agustinus gibi düşünürler yaratımın iyiliğini ve Tanrı'nın birliğini savunuyorlar. Tanrı tektir, bölünmezdir ve yaratımın sorumluluğunu taşır. Setçi kozmoloji ise şu soruyu soruyor. Eğer Tanrı mutlak iyilik ise bu dünyanın eksikliği nasıl açıklanır? Cevap, mutlak Tanrı ile bu dünyanın düzenleyicisi aynı değildir der. Ama bunu setçi kozmoloji böyle söylüyor. Bu düşünce Ortodoks teolojide çok tehlikeli görülüyor. Çünkü Tanrı'nın birliği zedeleniyor eğer bu kabul edilirse. O zaman İznik konsülünde kabul edilen o ortodoksi düşünce bir anda yara almış oluyor ve gövdesinde gedik açılan bir gemiye dönüşüyor. Yaratım ile kurtuluş arasındaki bağ kopuyor. Eski ahit tanrısı ile yeni ahit tanrısı arasında potansiyel bir ayrışma ortaya çıkıyor.
Bu nedenle erken kilise babaları gnostik sistemleri yalnızca teolojik bir hata olarak değil, Tanrı anlayışını parçalayacak bir tehdit olarak görmüşlerdir. Bu gerilim aslında evrensel teodise problemine işaret ediyor. Mükemmel Tanrı ile kusurlu bir dünya nasıl uzlaştırılır? Zerdüşt geleneğinde bu problem iki ilke üzerinden çözülüyor. Yani dualite. Platoncu düşüncede maddi dünya ideaların eksik bir yansıması olarak görülüyor. Budist düşüncede ise dünya cehaletin ürünüdür olarak kabul ediliyor. Nihai gerçeklik farklı bir düzlemdedir diyor. İslam kelamında ise Tanrı'nın mutlak kudretiyle insan özgürlüğü arasındaki denge tartışılıyor. Setçi Metin bu soruya kendi cevabını veriyor. Mutlak Tanrı kusurlu değildir. Kusur alt düzey kozmik düzenle ilgilidir diyor. Bu cevap Ortodoks Hristiyanlığın Tanrı yaratım birliğine meydan okuyor. Gerilimin sonucuna baktığımızda da bu metinde yaratıcı Tanrı gerilimi yalnızca kozmolojik bir detay değildir. Teolojik bir devrimdir adeta. Tanrı iki düzlemde düşünülür. Aşkın ve mutlak, düzeni kuran ama sınırlı. Bu ayrım kabul edildiğinde kurtuluş artık tarihsel bir bağış değil, ontolojik bir uyanış olur. Ve işte bu noktada metni erken Hristiyanlığın en tartışmalı metinlerden biri haline getiriyor. Bir metni yalnızca içeriğiyle değil, metinsel tarihiyle de okumak gerekiyor. Büyük görünmez ruhun kutsal kitabı söz konusu olduğu zaman bu durum özellikle çok önemlidir. Çünkü elimizde tek bir sabit bir metin yok. Metin iki ayrı kodekste korunmuş. Videomuzun başında söylemiştik. Bir tanesi 3. kodeks, ikinci yazma. İkincisi ise 4. kodeks, ikinci yazma. Bu durum basit bir çoğaltım meselesi değil. Metinler arasında anlamı etkileyen büyük farklılıklar var. 3. kodeks versiyonu genel olarak daha tam ve sistematik kabul ediyoruz. 4. kodekste ise bu versiyonda bazı bölümler kısaltılmış, bazı yerlerde ise dilsel farklılıklar içeren bir yapıya sahip. Büyük ihtimalle farklı tercüme kaynakları olabilir. Tercümanlar farklı olabilir ya da sadeleştirilmiş gibi görünüyor. Akademisyenler, örneğin Bentley Layton ve Berger Pearson bu iki versiyonu karşılaştırırken metnin sabit bir orijinal metinden ziyade yaşayan bir gelenek olduğunu vurguluyorlar. Bazı pasajlarda ilahi isim dizelerinin sıralanması değişebiliyor. Değişebiliyor demeyelim, değişiyor. Bazı kavramların yoğunluğu farklı. Bazı bölümlerde terminoloji daha teknikleştirilmiş gibi görünüyor. Bu bize şunu gösteriyor. Metin bir dogmatik bir metin değil. Dolaşımda olan ve yorumlanan bir metin. Çoğaltılan bir metin. Antik dünyada bu normaldir aslında. Kutsal metin kavramı modern anlamda sabit bir metne işaret etmiyordu eski zamanlarda. Örneğin Homeros'un metinleri bile farklı redaksiyonlara sahip. Yahudi apokaliptik literatürde 1. Enok'un farklı versiyonları var. Hint metinleri sözlü ve yazılı aktarım süreçlerinde varyantlar üretmişler. Nag Hammadi kodeksleri de bu tarihsel gerçekliğin bir parçası ve bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Metnin elimizdeki hali Kıpti dilinde, yani Geezce. Ancak içerdiği kavramların büyük bölümü Yunanca felsefi terimlere dayanıyor. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz yazılarda. Örneğin agennetos ne demek? Doğmamış demek. Probol ya da probole emanasyondan taşma anlamına geliyor. Nous, ilahi akıl demek. Bu terimler Orta Platoncu ve Yeni Platoncu düşüncede merkezi yer tutuyorlar. Plotinus'un sisteminde nous ile bir arasındaki ilişki, yani aşkın tanrı arasındaki ilişki emanasyon mantığıyla açıklanıyor. Kıpti çeviri sırasında bazı Yunanca kavramların tam karşılığı yok. Bu da metnin yorumunu oldukça zorlaştırmış gibi görünüyor. Örneğin ruh, akıl ve öz kavramlarının çevirisi bağlama göre değişebiliyor.
Modern çevirmenler mesela Marvin Mayer bu noktada hem filolojik hem de felsefi kararlar almış gibi görünüyorlar. Bir terimi akıl mı diye çevireceğiz, ilahi bilinç mi diye çevireceğiz diye oldukça zorlanmışlar. Ruh mu diyeceğiz diye bayağı bir düşünmüşler. Yaşam ilkesi mi diyeceğiz diye de oldukça zorlanmışlar ve bunları da eserlerinin sonlarına bir not olarak yerleştirmişler bizler için. Bu çeviri tercihleri metnin teolojik tonunu etkiliyor açıkçası. Benzer sorunlar başka geleneklerde de görülüyor. Mesela Sanskritçe'de Brahman terimini Batı dillerine tam olarak çevirmek çok zordur. İbranice'ye baktığımızda ruah hem rüzgar hem ruh hem nefes anlamına gelebiliyor. Arapça nur kelimesi hem fiziksel ışık hem ilahi hakikat anlamı taşıyor. Dolayısıyla metnin Yunanca kökenli terminolojisi yalnızca dilsel değil, felsefi bir katmandır da. Metnin iki farklı kodekste bulunması onun redaksiyon sürecinden geçtiğini bize kanıtlıyor. Bu süreç metnin zaman içinde şekillendiğini düşündürür aslında. John Turner, seçici metinlerin birden fazla gelişim evresine sahip olduğunu eserlerinde savunuyor. İlk aşamada daha mitik ve şiirsel bir yapı varken sonraki aşamalarda felsefi terminoloji yoğunlaşıyor. Bu da şu ihtimali doğuruyor açıkçası. Metin bir anda yazılmadı. Bir topluluk içinde kuşaklar boyunca biçimlendi. Antik dünyada redaksiyon olağandı. Örneğin Tevrat metinleri farklı kaynakların birleşiminden oluşuyor. Yeni ahit metinleri farklı cemaat ihtiyaçlarına göre şekillenmiş. Budist sutralar farklı ekoller içinde genişlemiştir. Büyük Görünmez Ruh'un kutsal kitabı da benzer bir tarihsel akışa sahiptir. Bu farklılıklar bize iki önemli şey öğretiyor. Birincisi, metin tek bir sabit dogma değil, yaşayan bir teolojik proje. İkincisi ise erken Hristiyanlık içindeki düşünsel çeşitlilik metinlerin kendisinde de iz bırakmış. Bu nedenle metni okurken tek bir orijinal versiyon aramak yerine onun gelişim sürecini görmek aslında çok önemli. Metin yalnızca ne söylediğiyle değil, nasıl aktarıldığıyla da konuşur. Ve belki de en ilginç gerçek şu. Bugün okuduğumuz versiyon uzun bir aktarım zincirinin son halkasıdır. O zincirin içinde yorumlar, düzeltmeler ve bilinçli teolojik tercihler de vardır. Bir metnin önemi yalnızca içeriğinde değil, yer aldığı tarihsel bağlamda da yatar. Büyük Görünmez Ruh'un kutsal kitabının önemli kılan en önemli faktörlerden bir tanesi yalnızca kozmolojisi ya da tanrı tasavvuru değildir. Onu önemli yapan erken Hristiyanlık hakkında bildiklerimizi zorlamasıdır. Uzun süre erken Hristiyanlık tek bir ana akım etrafında gelişmiş gibi anlatıldı bizlere yıllarca. Oysa Nag Hammadi keşfi bizlere gösterdi ki ilk yüzyıllar yoğun bir teolojik çoğulluk dönemiydi. Özellikle Walter Bauer erken dönemde Hristiyanlığın baştan beri heterojen olduğunu savunarak bu algıyı kökünden sarsan ilk isimlerden biri oldu. Bauer'e göre Ortodoksi sonradan kurumsallaşmıştı. Başlangıçta farklı yorumlar yan yana var olabiliyordu. Nag Hammadi metinleri bu tezi aslında somutlaştırmış oldu. Bu metin Hristiyanlığın yalnızca tek bir kurtuluş modeli üretmediğini bize gösteriyor. Bir yanda tarihsel İsa merkezli anlatılar, diğer yanda metafizik ve kozmolojik temelli kurtuluş projeleri. Bu çoğulluk yalnızca Hristiyanlığa özgü değil. Erken İslam döneminde kelam ekolleri Budizm'de Mahayana ve Theravada ayrışması, Hindu düşüncesinde Vedanta yorumları benzer çoğulluk örnekleridir. Bazen telaffuzlarda zorlandığım oluyor. O yüzden kusura bakmayınız. Dini gelenekler baktığımızda da dini gelenekler başlangıçta genellikle çeşitlidir. Zamanla normatif çerçeveler oluşur. Bu metin Hristiyanlığın erken dönemindeki entelektüel çeşitliliğin aslında çok canlı bir tanığıdır.
Bu metin yalnızca farklı bir yorum değil, alternatif bir teolojik sistem öneriyor. Burada kurtuluş günahın affı değil, bilginin kazanılmasıdır. İsa'nın rolü fedakarlık değildir. Kozmik hatırlama işlevi taşır. Tanrı anlayışı tarihsel müdahale değil, ontolojik aşkınlık merkezidir. Yine Layton, yani Bentley Layton ve Pearson gibi araştırmacılar bu metinleri Hristiyanlık içi alternatif projeler olarak değerlendiriyorlar. Bu alternatiflik yalnızca polemikler değil, sistematik bir dünya görüşü. Benzer durum başka dinlerde de görülüyor. Örneğin İslam düşüncesinde Mutezile ile Eşari kelamı arasındaki Tanrı ve özgür irade tartışmaları aynı geleneğin içinde alternatif teolojik sistemler üretmiştir. Budist gelenekte boşluk ya da şunyata öğretisi vardır ve bu şunyata öğretisiyle daha erken ontolojik yorumlar arasında çok derin farklılıklar var. Bu metinde erken Hristiyanlığın içinden yükselen farklı bir metafizik öneridir. Belki de metni en önemli kılan unsur sunduğu bilinç modelidir. Bu metinde insan düşmüş bir varlık değil, unutmuş bir varlıktır. Kurtuluş hatırlamadır. Bilgi, yani gnosis, entelektüel bir kavrayıştan daha çok varoluşsal bir farkındalıktır. Bu bilinç yapısı farklı geleneklerde aslında çok fazla yankı bulmuş. Hint düşüncesinde aydınlanma özün farkına varmaktır. Tasavvufta marifet ilahi hakikatin içsel idrakidir. Budist düşüncede cehaletin ortadan kalkması, varoluşun gerçek doğasının görülmesidir. Ancak gnostik bilinç modeli bunu kozmik bir yabancılaşma teorisiyle birleştiriyor. İnsan bu dünyada misafirdir. Gerçek yurdu aşkın düzlemdedir. Hans Jonas, Gnostisizmi modern varoluşsal yabancılaşma duygusunun antik bir formu olarak yorumlar. Ona göre Gnostik bilinç kozmik bir yalnızlık hissi taşır. Bu nedenle metin yalnızca teolojik değil, psikolojik ve varoluşsal bir belge olarak da okunabilir. Bu metin önemlidir çünkü erken Hristiyanlığın tek sesli olmadığını bize ispatlıyor. Alternatif bir tanrı ve kurtuluş modeli sunuyor. Bilinci kozmik bir bağlama yerleştiriyor. Ve belki de en önemlisi şu soruyu gündeme getiriyor. Eğer bu metinler kaybolmasaydı Hristiyanlık tarihi bugün farklı olur muydu? Ya da farklı mı olurdu? Bu soru bile metnin tarihsel ve entelektüel ağırlığını göstermeye oldukça yeterli gibi görünüyor. Peki bütün bu analizden sonra yeniden sorayım ben size. Bu metin aslında nedir? Bir İncil mi? Bir kozmoloji mi? Yoksa ezoterik bir ibadet metni mi? Cevap basit değil ve belki de tam da bu yüzden önemli. Eğer İncil'i İsa'nın yaşamını anlatan tarihsel ve teolojik bir metin olarak tanımlarsak hayır. Bu metin o kategoriye uymuyor. Burada ne çarmıh anlatısı var, ne mucize zinciri, ne de biyografik bir İsa portresi var. Ancak eğer İncil'i kurtuluş haberinin veya işte müjdeli haberin ilanı olarak anlıyorsanız o zaman evet. Fakat farklı bir anlamda. Buradaki iyi haber tarihsel bir olay değil, ontolojik bir farkındalıktır. Bu yönüyle metin hakikat, İncil'i gibi davranmıyor ve vaaz niteliği taşıyan metinlere daha yakın olduğu gösteriliyor. İyi haber bilginin kendisi olarak veriliyor. Evet, güçlü bir kozmoloji içeriyor. Evrenin katmanlı yapısını, ilahi emanasyon zincirini ve insanın bu yapı içindeki yerini sistematik biçimde sunuyor. Turner gibi araştırmacılar, yani John D. Turner gibi araştırmacılar seçici metinlerin felsefi bir ontoloji kurduğunu belirtiyor. Bu yalnızca mit değil, varlık düzenine dair bir iddiadır. Bu yönüyle metin Platoncu metafiziğe paralel bir yapı sunuyor. Aynı zamanda İran ışık metafiziği, Yahudi apokaliptik gök hiyerarşileri ve hatta bazı Hint emanasyon düşünceleriyle kavramsal benzerlikler taşıyorlar. Oldukça da var. Paralellikleri de oldukça görülebiliyor. Rahatça görülebiliyor. Fakat burada kozmoloji soyut bir evren tasviri değil, kimlik belirleyici bir harita olarak karşımıza çıkıyor.
Metnin ritmik yapısı, ilahi isim dizileri ve kutsalların tekrarları onu yalnızca teorik bir metin olmaktan çıkartıyor. Bu metin okunmak için değil sadece, muhtemelen icra edilmek için de yazılmış gibi görünüyor. Ezoterik geleneklerde bilgi performatif bir eylemdir. İlahi isimler yalnızca anlatılmaz, zikir de edilir. Kozmik düzen yalnızca açıklanmaz, aynı zamanda yaşanır. Bu yapı Merkaba mistisizmi, tasavvufi zikir pratikleri ya da Hindu mantra geleneği ile kavramsal düzeyde benzerlik gösterir. Metin bilginin topluluk içinde paylaşılan bir deneyime dönüşebileceğini düşündürür. Belki de bu metni tek bir kategoriye sıkıştırmak onu aslında eksiltmektir ve bizim konuyu ıskalamamıza sebep olabilir. Bu metin Hristiyanlık içi alternatif bir teolojik projedir. Felsefi bir ontoloji sunuyor. Ezoterik bir bilinç modeli öneriyor ve aynı zamanda bir kimlik manifestosudur. Hans Jonas, Gnostik metinleri antik dünyanın varoluşsal krizine verilen metafizik cevaplar olarak yorumluyor. Bu metinde aslında öyle. Dünyayı olduğu gibi kabul etmeyen bir bilinç biçiminin bir ifadesi. Belki de en doğru tanım şu olabilir. Bu metin erken Hristiyanlık içindeki kozmik bir alternatifin edebi formudur. Ne yalnızca İncil, ne yalnızca mit, ne yalnızca felsefe. Bu metin geç antik çağın düşünsel laboratuvarlarında üretilmiş bir dünya tasavvurudur. Ve bugün onu okuduğumuzda yalnızca geçmişi değil, insanın kökeni ve kimliği üzerine sorulan kadim soruları da duyuyoruz. Biz kimiz? Bu dünya nedir? Ve hakikat nerede başlar? Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.